Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Atakan Ezici. Atakan hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. İskelet sistemimizde bel ağrısı, diz ağrısında sonrasında da herhalde kalça ağrısı diye geliyor sıralama anlamında. haklısınız hocam. Kalça ağrısının nedenleri nelerdir? Kalça kireçlenmesindeki tedavide neler yapıyorsunuz? Hocam kalça ağrısının nedenlerini aslında bakacak olursak kategorize etmek lazım. Yani yaşa göre özellikle. Özellikle çocuklarda, orta yaş hastalık grubunda ve ileri yaşta etken değişmesine bağlı ağrının nedeni değişiyor. Çocuk yaş grubunda daha çok kalça ağrısının nedenleri doğumsal hastalıklar olabiliyor. Yani kalça çıkığı olabilir, kalça yuvasının gelişim bozuklukları olabilir. Bu da çocukluk yaş grubunda ağrı, yürüme bozukluğu ve hareket kısıtlığı ile karşımıza çıkabilmekte. Orta yaş grubunda kalça ağrısının nedenleri günlük spor aktivitelerinde kas ve bağ dokusu yaralanmaları olabilir. Onun haricinde ters bir hareket yapma, zorlama olabilir. Buna bağlı kalçada ağrılar görülebiliyor. İleri yaş grubunda ise kalça ağrısının en sık nedeni kalça eklem kıkırdak harabiyeti ve dejenerasyonları sonucu oradaki kıkırdak erimesi ve iki kemik dokunun birbirine sürtmesi sonucu kalça ağrısı olabiliyor. Kireçlenme, kalça kireçlenmesi deniyor burada. Kalça kireçlenmesinde tedavi seçenekleri arasında erken evre kireçlenmelerde yaptığımız fizik tedavi uygulamaları var. Onun dışında medikal tedaviler var ve kalça içi enjeksiyonlarla tedavi yapabiliyoruz. Daha ileri evre, kıkırdağın tamamen harabiyet yaşadığı hasta grubunda ise tedavide biz kalça ekleminin metal implantlarla değiştirildiği kalça total eklem protezlerini uygulamaktayız. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Şimdi bu spordan kaynaklı o şeylerden bahsettiniz, kalça için ağrılardan, ama ben merak ediyorum. Bu kaslarda yırtıklar oluyor. Omuzlarda kas yırtıkları oluyor. Çok da fazla duyuyoruz. Hatta sporu engelliyor, günlük yaşamı da engelliyor. Evet. Biraz siz bahseder misiniz? Omuz kas yırtıkları nelerdir? Bir de bunun tedavisi var mı? Ya da sizler hangi tedavi yöntemlerini kullanıyorsunuz? Şimdi omuz kasları temelde baktığımız zaman omuzumuza hareket ettiren 4 tane kasımız var. Bunlara biz manşet kasları diyoruz. Onun dışında kürek kemiğimiz de bizim omuzda hareketi sağlayan yapılardan birisi. Bu kaslar günlük yaşam aktiviteleri sırasında biz fark etmeden tekrarlayıcı yıpranmalar yaşayabiliyor. Buna bağlı yırtıklar zaman içerisinde oluşabiliyor. Kronik yırtıklar diyoruz biz bunlara. Onun dışında omuzda akut yırtıklar olabiliyor. Bunlar spor sıralaması sırasında düşme, çarpmaya bağlı yırtıklar olabiliyor. Tedavisine geçtiğimizde ise hasta bize polikliniğine bu şikayetlerle geldiğinde önce hastayı bir detaylı değerlendiriyoruz. Fizik muayenesini yapıyoruz. Onun dışında görüntüleme yöntemlerine başvuruyoruz. Detaylı olarak bu patolojiyi ortaya koyuyoruz. Yırtık var mı yok mu, nasıl bir yırtık, karakterini anlıyoruz. Ondan sonra eğer basit yırtık ve hastanın fonksiyonlarını çok kısıtlamayan bir durum varsa daha çok fizik tedavi uygulamaları yine. Omuz içine yine enjeksiyonlar, ağrı kesici, lokal anestezik enjeksiyonları yapabiliyoruz. Bunun dışında da günlük aktivite değişiklikleriyle bu ağrıların çoğunlukla önüne geçebiliyoruz. Ancak daha kompleks yırtıklarda, hareket kısıtına neden olan yırtıklarda, daha çok yaşlı hastalarda görülen yırtıklar oluyor bunlar. Bu tarz gruplarda ise, bu tarz hasta grubunda ise daha çok tedavimiz kapalı artroskopik cerrahi ile oradaki yırtık kas dokusunun dikilmesi şeklinde olmaktadır. Hocam ben menisküs sormak istiyorum. Özellikle menisküs tabii sporcuların çok sık karşılaştığı ama yani çevremizde de pek çok genç olsun, ileri yaşta olsun pek çok insanın da karşılaştığı bir konu. Menisküs nedir? Tedavisinde neler yapılır? Hocam menisküs şöyle anlatmak lazım. Aslında menisküs bizim dizimizin conta yapısıdır. Şöyle ki kalça ekleminden kaynaklanan yük aktarımı, kalçadan başlayan yük dize aktarımı sırasında menisküs burada bir yumuşatıcı, o yükü dağıtıcı görev görmektedir. Tüm kıkırdağı eşit şekilde yükü dağıtır. Bu da bizim sürekli tekrarlayıcı travmalara karşı kıkırdağın yüklenmesini azaltarak menisküs sayesinde orada bir conta vazifesi görerek dediğimiz gibi yük dağılımını sağlamaktadır menisküs. Menisküs lezyonlara daha çok yine hastaya yaş grubuna göre değişmekte. Özellikle genç hastalarda menisküs yırtıklarına baktığımızda yine zorlamalar, spor yaralanmaları, ters hareketi sonucunda menisküsü yırtıklar olabilmekte. Yaşlı grubunda ise menisküs yırtıklarının nedeni daha çok diz eklemindeki total yaşlanmaya bağlı olarak oradaki
kıkırdak dokusu, işte kemik dokusu ve menisküs yumuşak dokular toplu olarak bir yıpranma, harabiyet yaşamakta yaşa bağlı olarak. Bu da dejeneratif tip dediğimiz bir menisküs yırtığını meydana getirmekte. Hastaları polikliniğe geldiğinde yine detaylı muayene edip bakıyoruz. Hani yırtığın çeşidini, karakterini anlıyoruz. Özellikle genç hastalarda, genç yaş grupta eğer yırtık daha erken evlerde bir yırtıksa bunun yine tedavisi konservatif tedaviler oluyor. İşte fizik tedavi uygulamaları, enjeksiyonlar, hayat tarzı değişiklikleri, belki aktivite kısıtlama yapabiliyoruz. Bu şekilde oradaki menisküs hasarını tedavi edebiliyoruz. Eğer ileri evre yırtık görürsek patoloji olarak ve bu hastada ileri derecede ağrı, kısıtlılık teşkil ediyorsa ve dizde bazen kilitlenme de yapabilir bu durum. O zaman yine kapalı yöntemle artroskopik olarak oradaki menisküs dokusunu tamir etmekteyiz. Hocam bu dizlerde veya işte o sorun olan yerlere iğne tedavileri uygulamalarınız var sizin. Bu özellikle diz ağrılarında yapılıyor. Diz ağrılarında hangi tip siz iğne uygulaması yapıyorsunuz? Bir de hangi aşamalarda bu iğneler yapılıyor? Şimdi şöyle hanımefendi, bunu da şöyle söyleyebiliriz. Mesela diz ağrısıyla hasta geldiğinde önce hastayı biz bir öyküsünü detaylı öğreniyoruz. Ne zaman diz ağrısı var, nasıl ağrısı var, ne yapınca oluyor, artıyor, azalıyor, bunları anlıyoruz. Onun dışında hastayı detaylı bir fizik muayene yapıyoruz. Bakıyoruz ağrının karakterine, yaptığımız fizik muayenede anlamaya çalışıyoruz. Son olarak hastayı detaylı bir görüntüleme tekniklerine sokuyoruz. Bu şekilde patolojiyi ortaya koyuyoruz. Eğer dizindeki patoloji iyileşilebilecek bir durumsa, mesela ufak derecede kıkırdak harabiyeti olabilir. Onun dışında menisküs yırtıkları olabilir. Veya belki diz kapağı problemleri olabilir. Bu tarz hastalarda iyileştirici tedaviler uyguluyoruz. Bunlar halk arasında kök hücre denilen, işte hastanın kendi kanından alınabilen veya karın yağ dokusundan alınabilen, leğen kemiğinden alınan kök hücreler daha sonra işlemden geçirilerek diz içine enjeksiyon yapılarak bir iyileşme bekleniyor ve hastalar bundan yüksek derecede memnuniyet sağlıyor. Diğer bir grup ileri yaş hasta grubu. Bu hasta grubunda dizdeki harabiyetin derecesine göre kıkırdak erimesi fazla olduğu için bazen geri dönüşsüz bir sürece giriyor. Bu tarz hastalarda bize geldiğinde ağrı ya ek olarak kısıtlılık da ekleniyor hastaya. Bu tarz hastalarda ise tedavi daha çok ağrıyı azaltma ve fonksiyonu arttırma şeklinde oluyor. Ağrıyı azaltıp fonksiyonu arttırmak için de yaptığımız enjeksiyonlar daha çok steroid enjeksiyonları, kortizon dediğimiz. Onun dışında kolajen, hyaluronik asit ve glukozamin tarzı diz içi enjeksiyonlarla biz yine ağrıyı azaltıp hareket kısıtlılığını da azaltarak, yani fonksiyonu arttırmaya yönelik tedaviler yapmaktayız. Bu bize yönelik olarak PRP uygulaması ya da kök hücre uygulamalarından da biraz bahseder misiniz? PRP ve kök hücre uygulamaları şu şekilde oluyor hocam. Yani özellikle hastanın dediğim gibi bir önce kıkırdak patolojisini ortaya koyuyoruz. Eğer erken evre bir yıpranma ve zedelenme gördüysek biz bunun gelebilir fazla olduğunu düşünüyoruz. Yani kıkırdağın iyileşebileceğini düşünebiliyoruz bu durumda. O zaman hastalarımıza bu kök hücre tedavilerini uyguluyoruz. Bu kök hücre tedavileri nasıl olabiliyor? Bahsettiğim gibi işte hastanın kendi kanından alınıp bir santrifüj sistemiyle geçirilerek çıkarılan PRP denilen işte kök hücrelerimiz diz içi enjeksiyonlar yapılabiliyor. Yine aynı bu yapılar, bu kök hücreler karın yağ dokusundan ve karın yağ dokusundan ve leğen kemiği kökten de alınabiliyor söylediğimiz gibi. Bu şekilde yapabiliyoruz uygulamalarımızı. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Çok sağ olun Fatih Hocam. Ben teşekkür ederim. Bugünkü program konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Atakan Ezici'ydi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.